1815 yılına Marsilya limanına gidelim. Orada genç bir denizciyle tanışacağız, Edmond Dantes. Ve onu hayatının en parlak dönemine adım atmak üzereyken bulacağız. Faraon gemisi limana yanaşıyor ama bu sıradan bir dönüş değil. Geminin kaptanı yolda hayatını kaybetmiş ve gemiyi limana sağ salim ulaştıran kişi işte bu genç ikinci kaptan Edmond Dantes. Yani karşımızda sadece yetenekli değil, aynı zamanda son derece dürüst ve sorumluluk sahibi bir genç var. Karaya adım attığı andaysa onu iki büyük müjde bekliyor. Birincisi, gemi sahibinin ona vaat ettiği kaptanlık. İkincisi ve belki de en önemlisi, hayatının aşkı Mercedes ile kurduğu evlilik hayali. Her şey ama her şey onun için yolunda gidiyor gibiydi. Ve bakın, burası çok önemli. Bu mutluluk ona şans eseri gelmemişti. Bu, çalışkanlığının, dürüstlüğünün ve iyi ahlakının bir karşılığıydı. Tamamen hak edilmiş bir mutluluktu. İşte tam da bu yüzden başına gelecek olanlar çok daha acı, çok daha trajik bir hal alıyor. Ama bilirsiniz, bu kadar parlak bir ışık her zaman gölgeleri de beraberinde getirir. Dantes farkında bile olmadan etrafında sinsi bir kıskançlık ağı örülmeye başlanmıştı bile. Peki kimler örüyor bu ağı? Karşımızda tek bir kötü adam yok. 3 farklı insanın 3 farklı zaafının bir araya gelmesi var. Mesleki hırsla yanıp tutuşan Danglars, karşılıksız aşkıyla gözü dönmüş Fernand ve kötülüğe sessiz kalarak ortak olan korkak komşu Caderus. Ve bu üçünün elindeki silah ne biliyor musunuz? O dönemin çalkantılı siyasi atmosferinde bir insanın hayatını karartmak için kullanılabilecek en sinsi, en tehlikeli şey isimsiz bir ihbar mektubu. Basit görünen ama aslında ölümcül bir iftira. İşin en acı tarafı da işte burada. Dantes'in bütün bu suçlamalara temel olan tek suçu, ölen kaptanının son arzusunu yerine getirmek için görevine sadık kalması. Yani onun en büyük erdemi ona karşı kullanılan bir silaha dönüşüyor. Komplo ne zaman harekete geçiyor dersiniz? Elbette en acımasız anda. Dantes'in hayatının en mutlu gününde, sevdiği kadın Mercedes ile evlilik şöleninin tam ortasında. Düşünün bir an, hayatınızın en mutlu anındasınız, sevdikleriniz yanınızda ve birden hiçbir açıklama yapılmadan devlet adına denilerek sizi herkesin gözü önünde alıp götürüyorlar. İşte o an, mutlulukla yıkım arasındaki o ince çizginin koptuğu andır. Bu sahne bize hayatla ilgili çok net bir şey söylüyor aslında. O zirvedeki mutluluk anıyla her şeyin yerle bir olduğu o korkunç yıkım anı arasında bazen sadece birkaç dakika vardır. Peki ya Dantes ne düşünüyor bu sırada? İçinde en ufak bir şüphe kırıntısı bile yok. Bu bir yanlış anlaşılma olmalı diyor kendi kendine. Adalete o kadar güveniyor ki gerçeğin hemen ortaya çıkacağına ve serbest kalacağına yürekten inanıyor. Ama bilmiyor ki kaderi artık onu kıskanan o 3 kişinin elinde değil. Kaderi, adaletin ta kendisini temsil etmesi gereken birinin savcı yardımcısı Villefort'un vicdanına kalmış durumda. İşte asıl sınav şimdi başlıyor. Villefort zeki bir hukukçu. Sorgu başlar başlamaz durumu anlıyor zaten. Karşısındaki bu gencin bir komplocu falan değil, sadece aldığı emri yerine getiren, saf, masum bir denizci olduğunu hemen fark ediyor. Peki o zaman madem masum olduğu anlaşıldı, neden serbest bırakılmıyor? İşte tam bu noktada adalet tecelli edecek derken hikayenin en büyük ve en trajik kırılma anlarından birini yaşıyoruz. Çünkü o mektup, Dantes'in iyi niyetle taşıdığı o mektubun alıcısı, savcı yardımcısı Villefort'un bizzat kendi babası. Hem de siyasi olarak başını çok büyük belaya sokabilecek bir baba. Ve işte o an bu dava bir adalet meselesi olmaktan çıkıp Villefort için kişisel bir kariyer tehdidine dönüşüyor. Villefort kendini bir yol ayrımında buluyor. Bir tarafta vicdanı ve masum bir adamın hayatı var, diğer tarafta ise kendi kariyeri, kendi hırsları, kendi geleceği ve birini seçmek zorunda. Ve Villefort kendi geleceğini seçiyor. Masum bir adamı feda etmeyi göze alıyor. Bu karar sadece Edmond Dantes'in kaderini sonsuza dek mühürlemekle kalmıyor, romanın o meşhur adalet ve intikam temasının da ilk tohumlarını atıyor. Düşünebiliyor musunuz? Adaletin kendisi en büyük adaletsizliğe dönüşüyor. Ve böylece Edmond Dantes'in yeni adresi belli oluyor, Chateau d'If. Gidenin bir daha asla geri dönemediği, siyasi mahkumlar için adeta canlı canlı bir mezar olan o korkunç kale hapishanesi. Şunu bilmeliyiz ki, o zindana giren genç, masum ve umut dolu denizci Edmond Dantes orada ölecek. Ama asıl soru şu, onun küllerinden kim yeniden doğacak?
İşte hikayenin asıl bundan sonrası bu sorunun cevabıyla başlıyor. Geleceği, umutları, hayatı, her şey elinden alınmış bir insan, bir zindanın o zifiri karanlığında kendini sıfırdan nasıl yaratabilir? Gelin, bu sorunun cevabını umudun bittiği yerde, Chateau d'If'in soğuk duvarları arasında arayalım. Edmond Dantes için artık zamanın bir anlamı kalmamıştı. Hayat, intihar düşüncesiyle birleşmişti. Ama tam o anda, umutsuzluğun en dibindeyken hücresinin duvarından boğuk bir kazı sesi duydu. Hayır, bu ses doğrudan özgürlüğün habercisi değildi. Bu, kaderini sonsuza dek değiştirecek bir yoldaşın, karanlığın içinden ona doğru geldiğinin sesiydi. Ve evet, o tünelin ucundan çıkan kişi Edmund'un bütün dönüşümünün mimarı olacaktı, Abbe Faria. Ama Faria öyle sıradan bir mahkum değildi. O, duvarlar arasına hapsedilmiş, yaşayan bir ansiklopedi gibiydi. Bir bilgin, bir filozof. Edmund için bir arkadaştan çok daha fazlası oldu. Onu o cehalet ve umutsuzluk çukurundan çekip çıkaracak, aklını yeniden inşa edecek akıl hocasının ta kendisiydi. Faria o karanlık hicriyi adeta bir akademiye çevirdi. Edmund'a diller öğretti, tarih anlattı, siyaset ve ekonominin inceliklerini gösterdi. Ona mantıkla düşünmeyi, insan psikolojisini çözmeyi ve olayların perde arkasını okuyabilmeyi öğretti. Bu, kelimenin tam anlamıyla zihinsel bir yeniden doğuştu. Faria'nın eğitimi, Edmund'a sadece zihinsel bir güç vermedi. Ona paha biçilmez 2 hediye daha sundu. Birincisi, çektiği acının sebebini, yani gerçeği. İkincisi ise bunun hesabını sorabilmesi için gereken servetin anahtarını. Faria, o keskin zekasıyla bir dedektif gibi çalıştı. Edmund'un anlattığı dağınık anı parçalarını birleştirdi ve o büyük komployu, arkasındaki isimleri, yani ona ihanet eden herkesi tek tek ortaya çıkardı. Bu her şeyi değiştiren andı. Düşünün, Edmund'un yıllardır içini kemiren o kör umutsuzluk bir anda yerini keskin ve net bir hedefe bıraktı. Artık acısının bir adı, bir yüzü, somut düşmanları vardı. Böylece Faria ona sadece düşmanlarını göstermekle kalmadı, onlarla yüzleşmesini sağlayacak o sınırsız gücün, yani Monte Cristo adasındaki hazinenin de haritasını verdi. Artık Edmund'un elinde hem bir amaç hem de o amaca ulaşacak imkanlar vardı. Fakat zaman acımasızdı. Faria'nın sağlığı giderek kötüleşiyordu ve ölümü Edmund için hem en büyük trajediyi hem de hayatının belki de tek fırsatını aynı anda getirecekti. Faria o son nefesini verdiğinde Edmund'un zihninde şimşek gibi inanılmaz cüretkar bir plan belirdi. Onu aklıyla özgürleştiren hocasının cansız bedeni şimdi de bedeninin kaçışı için tek anahtar olabilirdi. Bu akıl almaz bir karardı. Ölen hocasının yerine geçerek gardiyanların gelip kendisini bir ceset torbasına dikmelerine izin verdi. Bütün hayatını, bütün geleceğini ölülerin atıldığı denize fırlatılacak bir çuvala emanet etti. Ve o an geldi. Gardiyanlar çuvalı kaldırdılar, zindanın en ucuna kadar taşıdılar ve soğuk boşluğa bıraktılar. Bu sadece bir kaçış değildi. Bu simgesel bir ölüm ve hemen ardından gelecek bir yeniden doğuş anıydı. Çuvalın buz gibi sulara çakıldığı o saniyede Marsilya'nın o saf, o iyi niyetli, o masum denizcisi Edmond Dantes gerçekten de öldü. Eski kimliği denizin karanlık sularında sonsuza dek kayboldu. Çünkü çuvalı yırtıp suyun yüzüne çıktığında artık o eski adam yoktu. Yüzeye çıkan, yılların acısıyla, Faria'nın bilgeliğiyle ve sarsılmaz bir iradeyle dövülmüş tamamen yeni bir insandı. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz ilk işi Faria'nın ona emanet ettiği sırrın peşine düşmek oldu. Monte Cristo adasına ulaştı ve kayaların derinliklerinde, hayallerin bile ötesinde bir servetin sahibi oldu. Böylece dönüşüm tamamlandı. Haksızlığa uğramış kurban Edmond Dantes'in hikayesi bitmiş, yerine elinde sınırsız kaynaklar ve keskin bir zeka olan iradesini dünyaya kabul ettirmeye hazır yepyeni bir kimliğin hikayesi başlamıştı. Peki, zindanda doğan bu yeni insan elindeki bu muazzam güçle ne yapacak? Bu serveti ve bilgiyi sadece bir intikam aracı olarak mı kullanacak, yoksa bir tür ilahi adaleti sağlamak için mi? İşte asıl hikaye tam da şimdi başlıyor. Hazineyi bulduktan sonra Edmund için yepyeni bir hayat başlıyordu. Ama o biliyordu ki öylece ortaya çıkıp ben döndüm demek hiçbir işe yaramayacaktı. Neden mi? Çünkü ona ihanet edenler artık sıradan insanlar değildi. Hepsi toplumda saygın, güçlü konumlara gelmişti. Ve işte o an her şeyi değiştiren o acı gerçeği fark etti. Çıplak hakikat, yani ben masumum diye bağırmak o güçlü insanları devirmeye yetmezdi. Bir bankeri, bir generali, güçlü bir yargıcı yok etmek için
Onların dünyasına sızmak, onların silahlarını kullanmak zorundaydı. Para, nüfuz, gizem ve evet, aldatmaca. Bu yüzden Edmond Dantes'i öldürdü ve yerine Monte Cristo Kontu'nu yarattı. Bu öylesine seçilmiş bir maske değildi, hayır. Her detayıyla tasarlanmış ölümcül bir silahtı. Egzotik ve gizemliydi, bu yüzden insanlar ondan hem etkileniyor hem de biraz korkuyordu. Ve tabii ki o akıl almaz zenginliği. O zenginlik Paris'in en kilitli kapılarını bile sonuna kadar açacaktı. Peki bu kimliğin asıl işlevi neydi? Aslında 3 tane çok zekice amacı var. Birincisi, o gizem perdesi onu dokunulmaz kılıyordu. İnsanlar anlamadıkları şeylere hem hayranlık duyar hem de çekinir, değil mi? İkincisi, o inanılmaz serveti ve kont ünvanı Paris sosyetesine en tepeden girmesini sağladı. Ve belki de en önemlisi üçüncüsü. Bu görkemli maske içindeki o yaralı, öfkeli Edmund'u gizliyordu. Bu da ona intikamını soğukkanlı bir şekilde planlama fırsatı veriyordu. Şimdi, bu kadar güçle donanmış birinin ilk ne yapmasını beklersiniz? Tabii ki intikam. Ama hayır. O, hepimizi şaşırtarak önce bir vefa borcunu ödemeyi seçti. İlk hedefi düşmanları değildi. Ona her zaman babacan davranmış, güvenmiş eski patronu Bay Morel'di. Edmund o iyiliği asla unutmamıştı. İşte bu, onun karakterinin sadece karanlık ve nefretten ibaret olmadığının ilk ve en net kanıtıydı. Yıllar geçmiş, dürüst bir tüccar olan Bay Morel, iflasın eşiğine gelmişti. Kont ne yaptı? Farklı kimliklere bürünerek, adeta bir hayalet gibi Morel ailesinin bütün borçlarını ödedi, batan gemilerinin birebir aynısını yaptırıp limana gönderdi ve ailenin şerefini onlara geri verdi. Üstelik tüm bunları kim olduğunu asla belli etmeden yaptı. Bu olay bize şunu gösteriyor. Monte Cristo kör bir intikam makinası değildi. Hafızasında iyiliğin de bir kaydı vardı. Adalet terazisinin sadece ceza kefesiyle değil, ödül kefesiyle de ilgileniyordu. Ve işte bu iyilik operasyonundaki kusursuz başarısı kendi kimlik algısını da tamamen değiştirdi. Artık kendini sadece haksızlığa uğramış bir kurban olarak değil, ilahi bir adalet dağıtıcısı, yani hem ödüllendiren hem de cezalandıran bir güç olarak görmeye başladı. Tam da bu noktada roman o derin felsefi soruyu usulca önümüze koyar. Peki bir insan ne kadar haklı olursa olsun gerçekten kendini kaderin yerine koyabilir mi? Bu adaletin sınırlarını aşmak değil midir? Bu soru hikaye boyunca Kont'un peşini hiç bırakmayacak. Vefa borcu ödendi. Sıra asıl plana, yani büyük intikam oyununun altyapısını kurmaya geldi. Kont öyle paldır küldür Paris'e gitmedi. Bunun yerine Avrupa'yı adeta bir satranç tahtası gibi kullanarak hazırlıklarına başladı. Özellikle Roma ve İtalya'da geçirdiği yıllar bir tatil falan değildi. Bu dönem Paris'te kullanacağı o karmaşık ağı ördüğü, bilgi topladığı, bağlantılar kurduğu ve gücünü test ettiği bir hazırlık safhasıydı. Onun ne kadar geniş bir alanda oynadığını şuradan anlayabilirsiniz. Bir yanda en tehlikeli haydutlar ve kaçakçılarla işbirliği yaparken, diğer yanda en soylu, en zengin asilzadelerle dostluk kurabiliyordu. Yani toplumun hem en alt tabakasına hem de en üst tabakasına aynı anda hükmedebiliyordu. Bütün bu hazırlıklar bize neyi gösteriyor? Onun intikamı basit bir kılıç dövüşü, bir şiddet eylemi olmayacaktı. Hayır, bu çok daha sofistike, çok katmanlı, adeta cerrahi bir operasyon olacaktı. Psikolojik, finansal ve sosyal bir yıkım planı. Ve nihayet yıllar süren bu titiz hazırlığın ardından Kont, büyük oyunun sahneleneceği şehre, yani Maskeler şehri Paris'e ayak bastı. Paris'e gelişi tam bir olaydı. O sınırsız serveti, doğudan getirdiği gizemli havası ve neredeyse insanüstü gibi görünen bilgeliğiyle şehrin tüm aristokrasisini anında kendine hayran bıraktı. Herkes fısıldıyordu. Kim bu adam? Nereden çıktı? Ama Kont o pırıl pırıl görüyen yüzeyin ardındaki gerçeği, yani kokuşmuşluğu görüyordu. Paris sosyetesi, şık kıyafetlerin, görkemli ünvanların ve sahte gülümsemelerin arkasında derin bir ahlaki çürüme saklıyordu. Ve bu çürüme onun en büyük silahı olacak. Gördüğü manzara tam olarak buydu. Para için yapılan evlilikler, bir ünvan için ayaklar altına alınan ahlak kuralları, herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı gizli ilişkiler ve en önemlisi, geçmişte işlenmiş büyük suçların üzerine kurulmuş sahte saygınlıklara sahip hayatlar. Peki onu Paris'te kimler bekliyordu? İşte o eski dostları. Ona ihanet eden muhasebeci Danglars artık Baron Danglars'tı, Paris'in en zengin bankerlerinden biri.
Aşkını çalan balıkçı Fernand artık bir savaş kahramanı, saygın Kont de Morcerf'ti. Ve onu adaletten saptırıp hapse atan savcı yardımcısı Villefort ise artık kraliyet başsavcısıydı, adaletin ta kendisi sayılıyordu. Onlar işledikleri suçların üzerini yıllar içinde parlak ünvanlarla, servetle örtmüşlerdi. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Geçmiş Monte Cristo kontu suretinde geri dönmüştü. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Bütün piyonlar yerli yerinde. Stratejist artık sahada. Ve oyun şimdi başlıyor. Şimdi Monte Cristo'nun yöntemi öyle kılıçla, silahla saldırmak falan değil. Hayır, hayır. O, düşmanlarının hayatına bir cerrah gibi yaklaşıyor. İnanılmaz bir titizlikle. Onları en zayıf oldukları yerlerden, en büyük tutkularından, en derinlerdeki korkularından vuruyor. Amacı onları basitçe öldürmek değil. Asıl istediği kendi elleriyle kurdukları o sahte dünyaların başlarına yıkılışını keyifle izlemek. Bakın bu alıntı aslında Comte'un stratejisini tek cümlede özetliyor. O tam bir gölge. Düşmanlarının hayatına sızıyor. Onların zaaflarını birer silaha çeviriyor ve sonra tetiği çekmelerini kendilerine bırakıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla psikolojik bir savaş ve Comte bu savaşın tartışmasız ustası. Gelelim ilk hedefe. Danglars. Hani o genç Edmond Dantes'in kariyerini feci şekilde kıskanıp ona ihanet eden adam var ya, işte o, yıllar içinde Paris'in en zengin, en güçlü bankerlerinden biri olup çıkmış. Onun için tek bir gerçek var, para. Ve Comte şunu çok iyi biliyor. Danglars'ın en büyük gücü gibi görünen bu para tutkusu aslında onun en ölümcül zayıflığı. Düşünsenize, Danglars bütün kimliğini, bütün saygınlığını para üzerine kurmuş. Dışarıdan bakınca o bir finans dehası. Ama bu maskenin hemen altında doymak bilmeyen, her şeyi yutan bir açgözlülük yatıyor. İşte bu, Comte'un kapıyı açmak için kullanacağı anahtar. Ve plan o kadar zekice işliyor ki, Comte Danglars'ın parasını falan çalmıyor. Tam tersi, ona sınırsız bir kredi açıyor. Güvenini kazanıyor. Sonra kulağına sahte yatırım haberleri fısıldıyor. Danglars'ın kazanma hırsı da aklının önüne geçince ne oluyor? Tüm servetini deli gibi riskli hamlelere yatırıyor. Sonuç, tahmin edilebilir tam bir facia. Comte onu kendi hırsının içinde boğuyor resmen. Yani bütün meselenin özü şu, Comte Danglars'ı öldürmüyor, ona çok daha ağır bir ceza veriyor. Onu her şeyinden, yani kimliğinin ta kendisinden mahrum bırakıyor. Danglars'ın en büyük korkusu neyse onu yaşatıyor, beş parasız bir hiç olarak kalmak. Sıradaki hedefimiz Fernand Mondego. Hani Edmund'un nişanlısı Mercedes'e aşık olan ve onu ele geçirmek için Edmund'a ihanet eden adam. Yıllar sonra karşımıza saygın bir savaş kahramanı Comte de Morcerf olarak çıkıyor. Fernand, hayatını kocaman, sahte bir onur balonunun üzerine inşa etmiş. Herkes onu cesur bir asker, bir kahraman olarak tanıyor. Ama bu parlak imajın ardında kapkaranlık bir sır var. Yıllar önce Ali Paşa'ya ihanet ederek bugünkü servetine ve ünvanına kavuşmuş. Ve Comte'un elinde ne var dersiniz? Bu sırrın canlı bir tanığı. Comte'un planı yine tıkır tıkır işliyor. Önce Fernand'ın geçmişini kurcalayan bir gazete haberi. Sonra tam da Fernand kendini aklamaya çalışırken sahneye Ali Paşa'nın kızı Hayde'yi hem de parlamentoda bir tanık olarak çıkarıyor. Hayde'nin anlattıklarıyla Fernand'ın o kahramanlık maskesi herkesin gözü önünde tuzla buz oluyor. İşte bu son, Fernand için ölümden bile beter. Çünkü o her şeyini şan ve şeref üzerine kurmuştu. Comte onun canını almadı ama hayatına anlam katan ne varsa hepsini elinden aldı. Ailesi, toplumu, herkes ona sırtını döndü. Yapayalnız kaldı. Bu da tam anlamıyla kişiye özel, sembolik bir cezaydı. Ve geldik listedeki belki de en karmaşık, en tehlikeli hedefe. Savcı Villefort. Edmund'un masum olduğunu bile bile sadece kendi kariyerini, kendi adını korumak için onu zindana gönderen adam. Sözde hukukun temsilcisi ama aslında adaletin en büyük düşmanı. Villefort, dışarıdan bakıldığında sarsılmaz bir adalet kalesi gibidir. Ailesiyle kurduğu düzen saygınlığının teminatıdır. Ama o kalenin duvarları çatlak. İçeride gömülmüş sırlar, gayrimeşru bir çocuk ve ahlaki bir çürüme var. Ve Villefort'un en büyük korkusu işte bu kusursuz görünen düzenin bozulması. Comte'un Villefort'a karşı hamlesi belki de hepsinden daha acımasız. Ona direkt saldırmıyor. Sadece ailenin içindeki zehri, yani karısının miras için işlediği cinayetleri ve Villefort'un kendi geçmişindeki suçları yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyor. Bir süre sonra ailedeki güven tamamen yok oluyor ve o saygın ev adeta bir cehenneme dönüyor. Sonuç mu?
Tam bir trajedi. O düzen takıntılı savcı kendi evindeki kaosun altında ezilip kalıyor. Ailesi dağılıyor, aklını yitiriyor. Yıllar önce birini mahkum ettiği o adaletsizlik dönüp dolaşıp onu kendi evinde, kendi yarattığı adaletsizliğin ellerinde boğuyor. Bundan daha şiirsel bir adalet olabilir mi? Buraya kadar intikamın ne kadar soğuk, ne kadar hesaplı bir mekanik olduğunu gördük. Ama her intikamın bir de insani bedeli vardır değil mi? İşte bu bedelin en somut, en acı verici hali de Mercedes'in ta kendisi. Yıllar sonra Monte Cristo ve Mercedes karşılaştığında zamanın ve intikamın ne kadar acımasız olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya seriliyor. Bu an, Kont'un zafer sarhoşluğunu bıçak gibi kesiyor ve ona planının yol açtığı insani maliyeti acı bir şekilde hatırlatıyor. İşte bu yüzleşme Kont'a en acı gerçeği bir tokat gibi çarpıyor. Düşmanlarını yok edebilirsin, evet. İnanılmaz bir servete ve güce sahip olabilirsin. Ama kaybettiğin gençliğini, o masumiyetini ve Mercedes'le yaşayamadığın o hayatı asla geri getiremezsin. İntikam belki adaleti sağlar ama çalınan zamanı asla geri veremez. Ama neyse ki Dumas hikayeyi tamamen karanlığın içinde bırakmıyor. Eski nesil kendi günahlarının bedelini öderken yeni nesil bize tertemiz bir sayfa açma şansı sunuyor. Fernand'ın oğlu Albert, babasının suçunu öğrendiği an o sahte ünvanı ve serveti elinin tersiyle itip kendi onurlu yolunu çiziyor. Villefort'un kızı Valentine ile Edmund'un eski dostunun oğlu Maximilian'ın aşkıysa tüm bu karanlığın ortasında iyiliğin ve masumiyetin hala mümkün olduğunu gösteriyor. Aslında Kont onları koruyarak geçmişte kurtaramadığı kendi mutluluğunu kurtarmaya çalışıyor bir nevi. Ve sonunda aklımızda bu soruyla kalıyoruz. Monte Cristo'nun başlattığı bu korkunç fırtına sonunda yeni ve daha iyi bir geleceğin tohumlarını ekmiş olabilir mi? Adalet ve intikam arasındaki o ince çizgide bir insanın kendini kaybetmeden ne kadar ileri gidebileceğini düşünmek belki de bu dev eserin bize bıraktığı en önemli miras. Monte Cristo düşmanlarını tam da istediği gibi kendi zaaflarını kullanarak alt ediyor. Ama gelin görün ki bu zaferin tepesi hiç de beklediği gibi sıcak değil. Aksine buz gibi bir hayal kırıklığı var orada. Evet, plan tıkır tıkır işliyor. Ama zaferin tadı yok. Hatta tam tersi. İçinde kocaman bir boşluk beliriyor. Neden mi? Çünkü intikam ne yaparsanız yapın o kaybolan yılları geri getirmiyor. Kazanılan zafer geçmişin yaralarını sarmıyor. Tam aksine o yaraların ne kadar derin olduğunu acı bir şekilde yüzüne vuruyor. Yani bu bir zafer anı değil. Kendi yarattığı enkazla yüzleştiği o büyük iç hesaplaşmanın başlangıcı. Ama Kont'u asıl yıkan, onu en derinden sarsan şey ne biliyor musunuz? Kurduğu planın sadece suçluları değil, masum insanları da yutmaya başladığını görmesi. Adalet arayışı hiç beklenmedik kurbanlar yaratıyor. İşte bu durum onun kendine ve o kutsal görevine olan bütün inancını kökünden sarsıyor. Düşünün, romanın en karanlık, en zehirli mekanlarından biri Villefort'un evi. Entrikanın, ihanetin kol gezdiği bir yer ve tam da bu karanlığın ortasında gencecik tertemiz bir aşk filizleniyor, Valentine ve Maximilian. Onların bu saf sevgisi aslında bir ayna gibi. Kime mi? Tabii ki Edmund ve Mercedes'in asla yaşayamadığı o masum mutluluğa. Kont onlara baktığında aslında kendi çalınan geçmişini, kaybettiği o masumiyeti görüyor. Kont'un planı başta basitti. Villefort'u kendi entrikalarıyla yok etmek. Ama kurduğu mekanizma kontrolden çıkıyor. Ailenin içine saldığı zehir dalgası masum Valentine'i de önüne katıyor. Bu durum canından çok sevdiği Morel ailesinin oğlu, sadık dostu Maximilian'ı intiharın eşiğine getiriyor. İşte bu Kont için bir şok etkisi yaratıyor. Planının bu beklenmedik, bu yan hasarı onun kendine biçtiği o Tanrı'nın adalet kılıcı rolünü paramparça ediyor. İlk defa gücünün bir sınırı olduğunu ve eylemlerinin ne kadar büyük bir yıkıma yol açtığını bu kadar çıplak bir şekilde görüyor. Ve romanın bize, okura sorduğu en temel soru da bu aslında. Ne kadar büyük bir haksızlığa uğrarsan uğra, kendini kaderin hatta Tanrı'nın yerine koyma hakkın var mı? İşte Monte Cristo bu devasa sorunun ağırlığı altında ezilmeye başlıyor. Evet, kendine yargılama yetkisi vermişti, kendini ilahi bir güç sanmıştı ama şimdi bir masumun canına mal olabileceğini görünce kendi kibrinin ve dinmek bilmeyen öfkesinin o tehlikeli sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Kont'un bu içsel gelgitlerinde hayatındaki iki kadın çok önemli bir rol oynuyor. Adeta iki zıt kutbu temsil ediyorlar. Bir yanda asla geri dönmeyecek olan geçmişin hayaleti var, diğer yandaysa onca acıdan sonra belki de mümkün olabilecek yepyeni bir geleceğin umudu. Bu ikili romanın bütün ruhunu özetliyor aslında.
Mercedes, o Edmund Dantes'in kaybettiği her şeyin ete kemiğe bürünmüş hali. Çalınan gençliğin, yitip giden umutların, o saf mutluluğun yaşayan bir anıtı adeta. Diğer yandaysa Hayde var. O da büyük acılar çekmiş evet ama onun varlığı bambaşka bir şeye fısıldıyor. İntikam bittikten sonra bile yeni bir hayat kurulabilir. İşte Kont tam da bu ikisinin arasında kalıyor. Geçmişin bitmeyen yası ve geleceğin o belli belirsiz ihtimali arasında. Peki Monte Cristo'nun intikamını bu kadar unutulmaz kılan ne? İşte tam da bu. O düşmanlarını kaba kuvvetle, kılıçla filan yok etmiyor. Hayır. Çok daha zekice bir yol izliyor. Onları kendi yarattıkları sahte dünyaların enkazı altında, kendi karakterlerinin zayıflıklarıyla baş başa bırakıyor. Bakın her birinin sonu ne kadar manidar. Danglars'ın hayattaki tek tanrısı paraydı değil mi? İşte o açgözlülüğünün kurbanı olup meteliğe kurşun atar hale geldi. Fernand, onun her şeyi onuruydu, şöhretiydi. Bütün sahte onuru herkesin gözü önünde yerle bir oldu. Gelelim Villafort'a, hani şu adaleti kendi oyuncağı yapan adam. O da kendi evindeki adaletsizliğin, sakladığı sırların ağırlığı altında ezilip deliliğe sürüklendi. Yani herkes kendi en büyük günahıyla yıkıldı gitti. İşte bu yüzden Monte Cristo'nun intikamı sıradan bir intikam değil. Bu adeta bir psikolojik operasyon. Düşmanlarına dışarıdan saldırmıyor. Hayır, onların içine giriyor, en büyük zaaflarını buluyor, o zaafı bir kanser gibi büyütüyor ve sonunda kendi kendilerini yok etmelerini izliyor. Bu, kılıçtan bile daha keskin, çok daha acı verici bir adalet. Ve böylece onca intikam, onca acıdan sonra hikaye bambaşka bir yere evriliyor. Artık bir hesaplaşma öyküsü değil, çok daha evrensel bir bilgeliğe uzanan bir yolculuk bu. Bunun en net görüldüğü yer Mercedes ile son konuşmasıdır. Evet, adalet yerini bulmuştur, düşmanlar hak ettiğini almıştır. Ama bu, o çalınan 20 yılı geri getirir mi? Kaybedilen o masumiyeti, o gençlik aşkını? Asla. İşte bu yüzden Kont'un zaferi hep biraz buruktur. İçinde hep o kaybedilmiş geçmişin hüznünü taşır. Kont'un asıl dönüşümü de tam burada kendini gösteriyor. Artık kendi mutluluğunun peşinde değil. Kendi yaşayamadığı gençliği, gördüğü Valentine ve Maximilian'ın mutluluğunu sağlayarak bir nevi huzur buluyor. İçindeki o intikam ateşi artık sönmüş, yerini çok daha sakin, çok daha olgun bir şefkate bırakmış. Heidi ile birlikte yeni bir hayata yelken açması da işte bu yeni, bu sakin umudun bir simgesi. Ve roman o unutulmaz, o ikonik cümlesiyle bizleri selamlıyor. Zindanın dibinden başlayıp intikamın zirvesine tırmanan, oradan da bilgeliğin o sakin limanına sığınan Edmund Dantes'in bütün yolculuğu aslında bu iki kelimede saklı. İntikam bittiğinde, hesaplar kapandığında geriye ne kalır? Hayatın kendisi ve hayat her şeye rağmen beklemeyi ve umut etmeyi bilmektir. Belki de romanın zihnimizde bıraktığı en sarsıcı soru bu. Bir an için düşünelim. Her şeyin mükemmel bir adaletle işlediği, her suçun bedelinin anında ve eksiksiz ödendiği bir dünya hayal edin. Böyle bir dünyada bizi ayakta tutan o bekleyişe, o dirence, yani umudun kendisine gerek kalır mıydı? İşte Monte Cristo Kontu bizi bu devasa soruyla baş başa bırakıp gidiyor.